Bugün toz ziyaretine geldi. Tozlu aslında. Birçok tanışma ihtimalimiz olan yerden geçmişiz ama hiç karşılaşmamışız. Çok ortak arkadaşımız var. Budva'da sokakta tanıştık. Biz nerede tanıştık ya? Sen benim videomu mu çektin falan? Ben müzik yaparken galiba öyle bir şey oldu. Ben bu YouTuber'lık mevzusunda böyle sokaklarda yürüp video çekerken Ben yanına müzik kadar yapıyorum. yürümüş oldum. Oraya kadar yürüdüm, yanına kamerayı koydum, çekim almaya başladım. Ben de o arada işte müzik yapıyordum. Muhabbet, sohbet falan filan. Hadi gidelim oturalım, bir iki muhabbet edelim, sohbet edelim. Sonra bir iki defa tekrar karşılaştık. Sonra Yakın zamanda bir Hawaii adasına keşfe çıktık, korsanlığa çıktık. ve bir kayaya yerleştik Hawaii adasında. Aynen aynen. Bugün Toz'la beraber Hawaii Adası'na gidiyoruz. Evet. Orada kalmaya çalışacağız. Bakalım yani bugün kanlı dolunay tutulması. Kalınamaz diyorlar ama bakalım biz şansımızı deniyor olacağız. Biz kalırız. Bakalım. Çok güzel bir adaya benziyor bu. Aslında Budva'daki ilk bu şekildeki tam tatil günüm diyebilirim. Yani çalışmadığım günler oldu ama hiç bu kadar da tam planlı bir şekilde geceyi de bir yerde geçirmeli falan özlediğim bir şeydi. Doğada olmak, dolunayda. Keyifli olacağını düşünüyorum. Evet, adaya varmak üzereyiz. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor olacak adada. Bana göründü ama. Aynen, artık kara göründü. Okay, sit down. Wait for me to get Yeah, out okay. first. Saat 6'daymış son bot. Önce geldiğimiz bot söyledi, o kısmı çekememiş oldum ama zaten biz yarınki botu almaya çalışıyor olacağız o açıdan. Okey. Dolunay tutulması olacak, kanlı dolunay tutulması. Böyle bir yer arayışına girdim. Ben daha bir hafta önceden beridir herkese soruyorum nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz işte yani böyle yalnız kalabileceğimiz bir yer. Kime soruyorsam böyle bir sürü yer söylediler ama hep uzak falan. En son Hawaii Adası'nı falan sordum. Abi kime diyorsak yok kayalık, yok şöyle, yok böyle gidemezsiniz, akşamleyin çıkarıyorlar falan. Hakikaten de akşam 6'da herkes gidiyormuş yani, vapur falan bitiyormuş. Biz de öyle tıngır mıngır gittik. Yani adada kilise varsa biz adada kilisede de yatabiliriz sanki. Ne dersin, cami gibi açık mıdır kapısı? Yok be. Böyle Hawaii Adası'na böyle taşın üzerine yerleştik. Sonra herkes gitti, biz öyle kaldık. Efsane bir manzara. Bak şimdi. Sizi nereye götüreceğim? Kayada, çünkü bir kaya bulduk. Yani Aynen öyle. Biz kaya sığındık. Kaya da bizi böyle içine aldı ya. biz mi kayayı bulduk? Sanki hep oradaymışız gibi hissettiren bir duyguydu. Hatırlıyor musun? Hep buradaymışız gibi böyle biz. Hiç hiç şey vermedik. O başka bir vibe vermedik yani başkasına. Çok görüntü çekmemeye, o an deneyimleyebilmeye çalıştığım için o ada deneyimimizden çok az görüntü var. O yüzden bizim aslında bu sözlü anlatılarımız Ya- o ada deneyimini. Biraz onu da söyleyebilirim ya. Gerçekten şimdi o kadar muhteşem bir anın içerisindeydik ki. Hani oturalım, çekelim, edelim falan filan o kadar çok şey kaçırırdık ki. Yani orada bir saniye bile çok başka bir şey yani. Her şey o kadar böyle mükemmelleşmeye başladı ki. Yani bir adanın kenarındayız zaten videoda falan. Keşke yani bir yerde görseniz böyle adanın bir parçası ayrılmış. Biz çok güzel bir konumdayız. Renkler var ya böyle patlıyor böyle. Hep kırmızılar, turuncular falan filan. Gün batıyor. O arada böyle kuşlar böyle adanın üzerinde falan böyle tur atmaya falan başladılar. Ben atladım suya, biraz yüzdüm. Sonra bakıyorum böyle yani ben kuşları izliyorum. Kuşlar böyle dönüyor. Ben de böyle dönmeye başladım falan. Ondan sonra Ergin de geldi böyle, o da atladı falan. Kuşların böyle sanki şey gibi böyle bizi selamlıyorlarmış gibi hissediyordum yani böyle. Onlar da bizle eğlendiler. Sonra balıklar o gün bize böyle, onlar da böyle bayağı bir şey yaptı.
Çünkü akşamleyin herhalde insan daha az olduğu için balıklar daha çok o taraflara, kayalıklara, o oyuklara falan geliyor. Yani muhteşem bir şeydi ya. Sonra ayın doğuşunu zaten ben hayatımda ve öyle bir şey görmedim. Yani o ana bir rengi koymuştuk zaten. Ayı ilk gördüğümüz an diye. Ay oradan böyle bir kırmızı perdenin arkasında çıktı belli belirsiz. Ve Aynen. yani böyle yuvarlak bir şeyi kapatan bir yuvarlak perde değil. Sanki böyle karemsi bir perdesi vardı. Ayın şapkının denize vurduğu an. Tam o aradan vurduğu an. Orada ay öyle bir pozisyonda vuruyor ki böyle baktığında kelebek böyle uçuşuyormuş gibi. Binlerce kelebek ama böyle hani böyle gidiyor, geliyor, uçuyor, geliyor falan böyle tuhaf bir şeye dönüştü. Ve yine kuşlar gibi spiraller çizerek uçuyorlar. Ve hani perspektifle beraber kimisi uzaklaşıyor, spiralin diğer ucuna doğru gidiyor, diğeri Diğeri yaklaşıyor. geliyor. Büyüyor, daha büyük bir kelebeğe dönüşüyor şeklinde. Kanatlarını çırpa çırpa denizin içinde uçan kelebekler gördüm. Vallahi çok tuhaf bir deneyimdi ya. Onu tam olarak nasıl anlatayım bilmiyorum ya. Ama şeyi biliyorum yani. Gerçek olacak kadar gerçek ama kanıtlayamayacağım kadar tuhaf bir olaydı. Benim için o kanlı ay tutulması zamanında Hawaii adasında geçirdiğimiz bütün gece öncelikle çok iyileştiriciydi. Yani hayatımda kaygılarım ve sıkışmışlıklarım üzerinden büyük bir rahatlama sağlayacağını düşünüyorum. Toz'da aslında hikayemizin ilginç tarafları var. İkimiz için de benzer ve farklı noktaları olan süreçlerden geçtiğimiz bir anda o geceyi paylaşmış olduk bir arada. İkimiz de 35 yaşında ve Koç burcuyuz bir yandan da. Onun yaşamına dair kendisinin de söyleyeceği şeyler olacaktır. Zaten oldu da. Biraz Toz'u tanıyarak başlayalım. Ben de yeni tanıyorum zaten. Ben beraberken sorulan bir soruya verdiğin cevaplar dikkatimi çekmişti. Nerede yaşıyorsun? Vallahi ben her yerde yaşıyorum ya. Ben gezginim. Yola çıktım 10 sene önce ve hala yoldayım yani. Herhalde bu ömür bitince de devam ederim diye düşünüyorum. Peki yoldayken nasıl geçimini sağlıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Müzik yapmayı falan biraz öğrendim. İşte oradan biraz bir iki diceri falan çaldım. Oradan biraz para kazanıyordum işte. Sonra öyle yavaş yavaş. Ve genelde müzikteyim yani. Seninle konuşmayı istememin bir sebebi de yani zamanında bundan 15 yıl önce ilk yola çıktığımda niyetlendiğim şey sokak müzisyeni olmak. İlk kez seyahat etmeye başlamıştım ve sokakta müzik yaparak yaşayan insanları görmüştüm. Yapmayacağımı bildiğim bir bölümdeydim. Dedim ben bölümü bırakayım, müzik öğreneyim, en azından işime yarayacak bir şey öğrenmiş olayım. Ben sokak müzisyenliğiyle mutluluğu bulabilirim demiştim. Sonra benim müzik yeteneğim o kadar el vermedi, sabrım da el vermedi derken mecburi olarak diplomayı aldım falan gibi farklı işledi süreçlerim ama hep bir böyle soru işaretleridir. Yani sokak müzisyeni olabilmiş olsaydım nasıl bir hayat yaşıyor olurdum? Benimki biraz daha ilginç oldu yani böyle. İşte biraz sağlıklı düşünemediğim zaman dilimlerindeydim yani. Bayağı böyle kötüydüm. O ara böyle Bornova'daydım. Manisa kavşağına kadar gitmiş bulundum yani. Otostopla ilgili sen çok bilgim de yoktu yani. Elimi kaldırdım, ilk araca bindim. Ankara'ya gidiyordu, Ankara'ya gittim. Sonra bayağı bir Ankara'ya yanaştık. Oğlum dedi arkadaşlarına, eşe dosta haber ver hani gelsin seni alsın. Nerede bırakacağım seni ona göre söyle. Dedim, vallahi buranın merkezi neresiyse beni oraya bırak. Ben bilmiyorum burayı. Sen ilk defa mı Ankara'ya da ilk defa gidiyorsun. İlk defa gidiyorum. Adam beni aldı, işte götürdü. Sonra işte o gün otel paramı da verdi. Ben kaldım. Sabahleyin de böyle yine yani çarşıda işte merkezde. O zaman Kızılay Meydanı'nın o tarafındaydım. Orada dolaşırken 2-3 tane gezginle tanıştım. Onlar bir yere gidiyordu, ben gittim. Öyle hikaye öyle başladı. Yanında bir çantayla falan mı çıktın? Böyle. Direkt evden çıktın, aynen. canın sıkkındı. Evet. Manisa kavşağında buldun ve ilk gelen arabayla Ankara'ya Aynen. gittin. Ne kadar süre
Vallahi geri dönmedin? 3-4 gün orada kaldık. 3-4 günden sonra Antalya'da festival falan bir şey vardı. Onlar gidiyormuş. Ben de onların yanına takıldım. Birlikte Antalya'ya gittik. Ondan sonra ta Fethiye'ye kadar geldik. Oradan İzmir'e geldim. Ben durdum. Yani bu ortalama bir ay falan sürdü. Sonra geri döndükten sonra da tabii normal standart hayata falan böyle alışamadım. Bir Peki ne bakayım. seni adapte olamaz hissettirdi tekrar? Yani önceden İzmir'de yaşadığın hayat artık uyum sağlayamayacağın bir hayat gibi geldi. Şimdi bazen konfor alanının dışına çıktığında bazı şeyleri daha rahat hissedersin. Yani ben İzmir'de olsam yanımdaki arkadaşım bile sıkıntısı bana sıkıntı olur. Kendinle ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. Ben orada daha özgürüm. Kimse beni tanımıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Sadece herkesi sıfırdan tanıyorum. Ve şehri tanımaya çalışıyorum. O normalde yaşadığın yerde kurduğun bağlantılardan Evet. azade bir şekilde, özgür Burayı bir şekilde, özgür bir şekilde, kafan rahat, sen tamamen tek başınasın yani. Sen ve sensin. Ve o yeterli yani. O monoton bir muhabbet ve monoton bir hayat vardır ya, onun içinden kurtulmak istedim yani. Bir yere takılıp kalmak bana göre değilmiş. Ya. Benim daha böyle bir sürü dünyada görmem gereken yer varken Benim hayatımda dolaşmak merkezde ve geri kalanı şey yani var. o zaman yani geleceğe dair de mümkün olduğu mertebede dolaşmaya devam edebilmek. Aynen öyle. Ve güzel insanlarla herkese de söylüyorum. İnşallah daha böyle güzel manzaralarla, güzel muhabbetlerle. Yani daha böyle gerçekten ben biliyorum yani. Hepimiz, sen de çok geziyorsun. Dünyada ne kadar değişik şeyler var ya. Onları böyle izlerken bile hayret ediyorum böyle. Gerçekten merak ediyorum. Doğasıyla, şeyiyle. Bilmiyorum, başkalarının içinde mesela o merak duygusu olmayabilir ama ben oraya mesela gidesim geliyor. Umarım da gönlünce olur ve Amin amin. o gördüğün ve içinin geçtiği her yere bir şekilde yolunda düşer. Aynen öyle yani. Şuna bak yani bir gün yıllar önceki hiç gezmeyen bir insana bugün bunu söyleseydin ve sen bugün bu doğadasın işte şunu yapacağım bunu yapacağım bana deseydi ben bunu yapabileceğime belki kanaat getirmezdim. Ama şu anki bana şey sorarsa her şey yapabileceğime eminim. Hiç sıkıntı değil. Hawaii Adası'nda önceden tezgahıma gelmiş olan Darya ile karşılaştık. sonra işte öyle birlikte Old Town'a gittik. Biraz orada gün batımı da güzel oluyor. Orada oturduk. Sonra Darya kendi hikayesini anlattı bize. Bize yolculuğundan bahsetti. Biz de ona eşlik edebileceğimizi söyledik. Beraber gider miyiz falan filan öyle bir muhabbet oldu. Hadi gideriz falan dedik. Çok da güzel bir rota yani hem yürüyüş rotası. Yanımda da ekipmanım olduğu için aslında eğer isterse onun için bunu döküme edebileceğimi söyledim. Biz bunu bir belgeleme niyetine girdik. Takip edin, abone olun, beğenin. Kanala üye olun. Böyle güzel hikayelerle birbirimize tanış olalım, muhabbet edelim. Birlikte yolculuklarımız olsun. Bu kanalı takip edin.